Afrika'nın renginden Güney Afrika'dan merhaba. Güney Afrika'ya Swaziland sınır kapısından girdikten sonra Pretoria, Johannesburg derken ülkenin en güneybatı şehri Cape Town'a doğru yoluma devam edeceğim. Yolumun üzerinde Lesotho denilen bir de krallık var ki oraya da ziyarette bulunacağım. Güney Afrika, Afrika kıtasının belki de en güçlü, en gelişmiş ülkesi. Çok farklı bir mozaiği var. O kadar farklı ki bu ülkede 11 tane resmi dil konuşuluyor. 11 tane. Afrika'nın rengi, dillerin, renklerin, ırkların, hatta okyanusların birbirine karıştığı Güney Afrika'da başlıyor. Sınırı geçtikten sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 3 başkentinden biri olan Pretoria'ya doğru yoluma devam ettim. Güney Afrika, Afrika kıtasının en gelişmiş ülkesi. Uzun yıllardır, yüzyıllardır burada siyahlar, beyazlar birlikte yaşıyorlar ve aralarında halen süren bir mücadele var. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kurucusu Paul Kruger adına yapılan bu park, başkent Pretoria'nın da en gelişmiş ve en trafiği fazla olan parkı. 17. yüzyılda Hollandalı ve İngiliz maceraperestler karaya çıkarak bugünkü Güney Afrika Cumhuriyeti'nin temellerini atmış. Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'na kıyısı olan Afrika'nın en güney ucunda demokrasiyle yönetilen bir ülke. Komşuları kuzeyde Namibya, Botswana ve Zimbabwe, kuzeybatısında Mozambik ve Swaziland. 11 tane resmi dil kullanılan ülkede yaygın olarak Afrikanca ve İngilizce konuşulmakta. Benim ilk hesaplamalarıma göre ben 20.000 kilometre civarlarında yolculuğu bitiririm diye tahmin ediyordum ama maalesef ki çok gezdim, çok dolaştım. Daha çok da yolum var. Fren balatalarım bitti. Lastiğim oldukça azaldı. Lastiğim götürür diye tahmin ediyorum ama fren balatalarımı değiştirmem gerekiyor. Çünkü onları artık sonuna kadar kullandım. Güzel bir lodge'dayım. Burası uluslararası turistlerin geldiği, konakladığı bir yer. Ben de hava güzelken, fırsat bulmuşken bu işlemlerimi bitireyim istedim. O kadar iyotlu yerlerden geçtim ki balatam ayrılmış, sacından ayrılmış. Yolda ses yapıyordu. Hale bakar mısınız? Fren balatalarımı değiştirdim. İşim bitti. Birazcık kirlendim tabii. Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Ama şu anda motorum sağlıklı. Birazcık hava kararıyor. Yağımı da değiştirecektim. O artık yarına kaldı. Yarın sabah da yağımı değiştireceğim. Ondan sonra da yola devam edeceğim. Şehri gezdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Güney Afrika Büyükelçiliğine doğru motorumu sürdüm. Türkiye Cumhuriyeti Güney Afrika Büyükelçiliği'nin ekibiyle beraberiz. Yanımda Sayın Büyükelçimiz Kaan Esener var. Efendim evet. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani buraya gelene kadar tabii 27.000 kilometrelik bir yol kat ettiniz. Onun evet. için buraya ulaşmış olmanız bizim için de çok güzel. Hoş geldiniz onun için teşekkür demek ederim. istiyorum. Ekibim adına da hoş geldiniz demek istiyorum. Güney Afrika'daki hayatınız nasıl devam ediyor? Çünkü
şunu herkes biliyor. Hani büyükelçi dediğiniz zaman böyle insanların aklında canlanan bir imaj farklı oluyor ama büyükelçilerde işte gördüğünüz gibi yanımda oturan, kandan candan devlet memuru olan, bir hayat olan normal insanlar. Sadece görev itibariyle başka insanları, Cumhurbaşkanlığını veya ülkemizi temsil ediyorlar. Güney Afrika'da sizin için, Kaan Esener için, yani büyükelçi olarak değil, hayat nasıl devam ediyor? Tehlikesiyle, alışverişinizde, gecesiyle, gündüzüyle. Şimdi bir şey temas ettiniz. Çok da güzel bir şey. Bu devlet memuru dediniz. Esasında bunun İngilizce olarak baktığınız zaman yani o çok hoşuma giden bir terim. Sivil hizmetkar. Yani sonuçta bizim tanım olarak aslında devlet için vatandaşlara ve işte devletin işlerini yürüten insanlarız. Burası esasında rahat bir yer. Yani şu bakımdan rahat, siz böyle hani güvenlikle ilgili bazı şeylere temas ettiniz. Güvenlik eğer sağduyuyla çok alakalı. Eğer sağduyunuz yoksa Türkiye'de çok güvensiz yerlere girebilirsiniz. Hani Türkiye'deki güvenlikle buradaki güvenliği tabii kıyaslamak bile mümkün değil. Evet, ama tabii ki de. Bu kimseyi de korkutmamalı. Evlerin dışında 3 metrelik bir duvar, onun üstünde dikenli teller, onun üstünde elektrikli teller. Bunların içinde yaşanıyor ama hani bazı şeyleri de işte eşeğimizde sağlam kazığa da bağlamamız lazım. Şöyle bir şey, tabii ki. benim bir lafım var. Çoğu yerde böyle gözü kapalı bazı yerlere giriyormuş gibi görünürüm. Benim de ekip arkadaşlarım bazen bana kızıyor. Ben diyorum ki ya ben cesur bir adamım ama aptal değilim. Yani sonuçta buna mı geliyor? Evet, burası tehlikeli bir ülke olabilir ama eğer sağduyunuz varsa, birazcık da gözünüz açıksa hayatınıza gayet de güzel devam edebiliyorsunuz. Çok doğru. Herkesin hani biraz burayı bilen, burada yaşayan insanlar nasıl yapıyorsa biraz onlara dikkat etmek Anladım. lazım. Hani sağduyu kısmı öyle geliyor. Ülkenin kurallarına uymanız lazım. Ülkenin kurallarına uymanız lazım. Yaklaşık 25 yıldır meslektesiniz. Evet. Ben 88'de girdim bakanlığa. Şimdi böyle konuşurken bakınca bayağı zaman geçmiş, insan onu fark ediyor. İnsan yaşlandığını fark ediyor. İşte zamanın nasıl geçtiğini fark ediyor. Burası Pretoria'da benim daha önce görev yapmışlığım var. 94-96 döneminde yine burada görev yaptım. Yaklaşık 20 yıl geçmiş. O 20 yıldaki değişim bize söyleyebilir misiniz? Mesela bu park benim çok sevdiğim bir parktır. Bu parka geldiğinizde daha çok beyazları görürdünüz. Burası beyazlarla çok böyle, beyazları da çok gelmeye, hala da öyle. Yani beyazlar hala geliyor ama siyahlar belki beyazların çocuklarına bakmak için, yani yanlarında bakıcı olarak getirdikleri 20 yıl öncesi. 20 yıl öncesi çok da fazla hani siyahları görmezdiniz burada. Şimdi görüyorsunuz işte herkes böyle siyahlı beyazlı, çok karışık bilinen bir yer. Sizin günlük yaşantınızda 20 yıl öncesiyle bu zaman arasında, mesela 20 yıl önce de spora meraklıydınız sonuçta. Evet, aynı şeyleri aynı yine sporu yapıyorduk. yapabiliyordunuz. Tabii ki. Değişen bir şey yoktu Hayır, hayatınızda. Hayır. Pretoria'nın sürprizli, yağmurlu, bazen açık bazen kapalı güzel bir akşam üstünde Türkiye Cumhuriyeti Güney Afrika Büyükelçiliği'nin ekibiyle beraberdik. Gerçekten çok keyif aldığım, eğlenceli bir sohbet oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Pretoria'dan Johannesburg'a doğru giderken yolumun üzerindeki Nizamiye Külliyesi'ne gittim. Arkamda bir tane silüet görüyorsunuz, bir cami görüyorsunuz. Bu cami Edirne'deki Selimiye Camii'nin %75 oranında küçültülmüş ve orijinaline sadık kalınarak yapılmış bir kopyası. Peki nerede? Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Johannesburg'da. Benim evimden kuş uçuşu 10.000 kilometre, geldiğim yolla da hemen hemen 27.000 kilometre mesafede. Ve bu güzellik Johannesburg'un tepesinde kendisini sergiliyor. İnşaatın temelinden bittiği noktaya kadar buranın sorumluluğunu üstlenen mühendisi Orhan Çelik. Orhan merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle elinize sağlık. Gerçekten harika bir yer olmuş.
Peki burayı ne kadar zamanda yaptınız? Toplam 2,5 yıl sürdü. 2,5 yıl. Evet. Külliyeyi gezmeye nereden başlayabiliriz? Avludan caminin içine doğru girebiliriz. Hadi başlayalım o zaman. Nizamiye Camisi, Selimiye Camisi'nin birebir benzeri olarak ana hatlarıyla, ana tasarım olarak benzeri olarak yapılmıştır. Ölçüleri itibariyle de %75'i baz alınmıştır. Ama iç hatları, iç dizaynı ve kullanılan malzeme olarak biraz daha farklıdır. Nizamiye Camisi'nin kubbe yüksekliği 32 metredir. Kubbe çapı 24 metredir. Minareleri 55 metredir. Müezzin mahvemimiz, ondan sonra bayan mahvilimiz, minberi, mihrabı, kürsüsü Selimiye Camisi'nin benzeridir. Malzemelere gelinirse halı %100 yün olarak Manisa'dan özel sipariş olarak getirildi. Evet. Halının gövdesinde kubbe deseni örnek alınarak halının gövdesine yapıldı. Şu yukarıda görmüş olduğumuz detayları aynısını aşağıda mı görüyoruz? Evet, aşağı yukarı. Anladım. Caminin 3 tane girişi var. Arkadan ve 2 tane yandan girişleri var. Selimiye Camisi gibi caminin kubbesi 8 ana sütun üzerinde tutturulmuş durumda. Büyük geniş bir kubbe mimarisi olarak Selimiye Camisi'nden bildiğiniz üzere. Çiniler kabartma, özel kabartma çinisi olarak yapıldı. Mermerler Afyol'dan alındı. Bütün işçiliği İstanbul'da yapıldı ve mermerler üzerine altın varak kullanıldı. Vitray camlar İstanbul'dan geldi. Gördüğünüz üzere hat yazıları ve nakış işlemeleri İstanbul'dan çok tecrübeli nakkaşlar ve hattatlar tarafından yapıldı ve yaklaşık 1,5 yıl sürdü caminin bütün hat ve nakış işleri. Caminin kapısından içeriye girdiğimiz andan itibaren gözümüze görkemli diyebileceğim, dikkat çekici bir mihrap geliyor. Mihrap hakkında bize birazcık bilgi verir misin Orhan? Tabii. Mihrap caminin içindeki birçok mermer desenlerinden bir tanesi. Türkiye'de İstanbul'da 3 usta bir yıl boyunca caminin içerisindeki mermer işçilikleriyle uğraştılar. Konteynerlarla buraya geldi. Bu görmüş olduğunuz mihrap sadece 17 tondur. 17 ton. Evet, 17 ton parça olarak gelmiştir ve burada montesi yapılmıştır. Üstünde de gördüğünüz gibi gerçek altın varak vardır 23 ayar. Mimar mihrap Selimiye Camisi'nden esinlenilmiştir. Gördüğünüz gibi bu yeşil dönen mermer ise gene Mimar Sinan'ın Selimiye Camisi'nde yaptığı şekilde esinlenmiştir. Bunun sebebi de deprem olduğu zaman camide, binada oturma olduğu zaman bu dönen mermerlerden sağdaki veya soldaki dönmemeye başlar ve usta bir insan da bundan anlayarak caminin hangi kısmı ne kadar oturdu, depremden ne kadar zarar gördü ondan anlamak için biz de bu örneğini buraya aynı şekilde yapmaya çalıştık. Camiyi bir de başka bilgilerini almak için imamı İbrahim Atasoy'la gezeceğiz. Çünkü o bize camide normalde gördüğümüz ama anlamadığımız şeylerin bilgilerini de verecek. Şöyle ki mesela caminin hemen kapısında hani Arapça bilmesek de zaten Allah yazısını hepimiz biliyoruz. Hocam bu caminin asıl giriş kapısının üstünde yazan ayetler nelerdir? Yazılar nelerdir? Sebepleri niye onlar konuldu? Bunları bize bir anlatabilir misin? Udhuluha bi selamin aminin. Siz oraya selametle ruhunuz, kalbiniz mutmain olaraktan korkusuz bir şekilde giriniz ayeti vardır. Yani içeriye güvenle, huzurla İçeriye herkes girebilir. Huzurla girebiliriz. Hocam şimdi kapıdan içeriye girdik. Sonra dün Orhan da burayı gezerken şunu söyledi. Tavandaki işlemelerin bir kopyası halılara dokunmuş ve yapılmış. Çok güzel. Evet. Ama bir şey var ki tavandaki bir şeyi aşağı koyamıyoruz, yere koyamıyoruz. Onu da senden almak istiyorum bilgisini. Evet, Esma-i Hüsna, Allahu Teala'nın 99 ismi kubbenin alt tarafında, pencerelerin tam üzerinde nakşedilmiş, oraya konulmuş. Biz Allahu Teala'yı kendi isimleriyle, kendi sıfatlarıyla tanır, ona öyle inanırız. Bana bu çerçeveleri anlatabilir misin?
Tabii ki mihrabın sağındaki Kabe'nin örtülerinden bir parça çerçeve yapılmış. Bizim göz bebeğimiz, ilk camilerin anası diyebileceğimiz Beytullah'ın örtülerinden bir tanesi. Bir parçası. Bir parçası. Sol tarafındaki ise destimal diye tabir edilen Destimal. Evet, Osmanlı'da destimal diye tabir edilen bir bez parçası. Tabii ki sadece bez parçası diye geçilemez. Çünkü onun Özelliği? bir özelliği vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkayı mübarekelerinin koruyan, muhafaza eden mübarek parça. Camide çok önemli iki özellik var. Bunlardan bir tanesi kuş yuvaları. Kubbenin etrafını saran kuş yuvaları sadece Osmanlı camilerinde görünüyor. Çünkü akşam olup gece olup el ayak çekildiğinde camideki hayatı kuşlar devam ettiriyorlar. Bir başka özelliği de şu, hemen en arka köşede olan ön tarafı, aslında biz arka tarafındayız şu anda, caminin şerefilerine, minarelerine çıkabilmek için 2 tane merdiven var ve 2 kişi aynı anda merdivenden yukarı çıksa bile birbirini görmüyor. Neden 2 merdiven var? Çünkü Edirne'deki Selimiye Camii'nde minarelerde 3 tane merdiven var. 3 kişi aynı anda yukarı çıksa bile birbirini görmüyor. Ama burası %75-80 oranında küçültüldüğü için maalesef ki 3 tane merdiven yapma imkanı olmamış. ...1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu Güney Afrika'ya bir konsolosunu gönderir. Gelen konsolosumuzun adı da Mehmet Remzi Efendi. Kayıtlara göre de Afrika'ya gelen ilk konsolos. Güney Afrika o zamanlar İngiliz sömürgesi altında hayatına devam ediyor. Burada yaşayan İngilizler Mehmet Remzi Efendi'nin gelmesinden rahatsız olurlar. Belki de buradaki Müslümanları örgütleyeceğinden, onları ayaklandıracağından korktular. Bu bilgilere ulaşmak mümkün değil çünkü o zamana ait kayıtları bulmak mümkün değil. Mehmet Remzi Efendi'den rahatsız olan İngiliz hükümeti, İngiliz sömürgesi bir şekilde bir bahane bulup onu hapse atar ve Mehmet Remzi Efendi maalesef hapiste hayata veda eder. Kabri de Johannesburg mezarlığında bulunmaktaymış. Burada külliye inşaatı başladığında inşaatı yapanlar, külliyeyi yapanlar bu bilgilere ulaşınca Mehmet Remzi Efendi'nin kabrini de külliyenin hemen önündeki mezarlığa nakletmişler ve Mehmet Remzi Efendi ebedi istirahatgahında artık huzur içinde yatıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Namaz zamanı tamamen dolan camiden çıktıktan sonra Soweto denilen siyahların yaşadığı bölgeye doğru yoluma devam ettim. Güney Afrika'da
daha çok zenci insanların yaşadığı büyük yerleşim alanları ve Afrika'nın en büyük township, yani zencilerin yaşadığı bölge böyle ayrılmış olarak Soweto, sokaklara daha girer girmez her zaman kan çekiyor, belki de bilmiyorum. Sipo işte bana selam verdi çünkü motorumla geziyorum, üzerinde bayraklarım vesairem var. Sipo dedi, işte seslendi, ben de durdum. Bir araba tamircisi, birazcık sohbet ettik. İşte dedim ki evini görebilir miyim? Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Hem onun evini dolaşacağız. Kız kardeşi var, Goodness. O da benim yanımda. Hem burada şu şeyde farklı da görebileceğiz. Sipo tuğlalardan, pirketten yapılmış bir evde yaşıyor. Goodness tenekeden yapılmış bir evde yaşıyor. Yeni yapmış. Bakacağız onların hayatı nasıl. Hey Sipo, how are you? All right, boss. Everybody told me the Soweto is dangerous. Is it real? Yes, of course. I think especially is the night time, No, no. daytime. Late time is yes, got that problem of crime. What? Aha. But it's not dangerous. So Aha. so it's Maybe for you. Maybe for me. for Everything. everybody. Okay. For everybody. Evet, onun da söyledi. Yani burası problemli bir yer. Yani burada ne yaptığınızı bilmeniz lazım. Gecenin saat 11'inde 12'sinde cebinizde işte parayla, çok parayla böyle şık şıkıdım bu sokaklarda gezerseniz problem yaşarsınız. Mutfak, buzdolabı, lavabo, dondurucu, fırın. Gerçekten şu andaki duruma ilk bana Soweto anlatıldığında farklı şeyler düşünüyordum ama diğer Afrika ülkeleriyle kıyasladığımda gerçekten güzel ve imkanları olan bir yer. Burada bir şey daha altını çizmek istiyorum. Hangi ülkeye gidersem gideyim, oralarda insanlar belirli yerleri anlatırken belki kendilerine göre anlattılar ve bunu zaten çok önceden öğrendim. Burası için işte oralara git, inanılmaz zor koşullar falan diyorlar. Çünkü Güney Afrika gerçekten çok gelişmiş bir ülke. Hem evleriyle, sokaklarıyla, caddeleriyle. Dolayısıyla kendi yaşadıkları alana göre kıyasladıklarında burası onlar için çok zor koşullar olabiliyor. Ama benim geldiğim yerlerle bakarsanız burası saray gibi bir ev. Burası çocukların odası. 3 tane çocuk burada kalıyor. Bir tane 20 yaşında olanı var. O kolejde okuyor. Hanımefendi birazcık çalışkan galiba. Evi tertemiz. Kıyafet dolapları var. Eşyaları buralarda. Baktığımızda en önemli şey şu ki eşyaları var askılarda. Güney Afrika'ya gelene kadar görmediğim bir şeydi. Biliyorsunuz hep iplere, duvarlara vesairelerin üzerine koyuyorlardı. Gayet güzel askıları var. Elbiselerinde asmışlar. Dolapları, regülasyonları var. Buraya aynı şekilde hiçbir farkı yok. Eşyaları, burada tişörtleri katlanmış duruyor. Ve evin aile büyüklerinin yatak odası. Gerçekten çok düzgün, çok temiz. Biraz eski görünüyor ama temiz olduğunu görebiliyoruz. Çok güzel bir yer, çok güzel bir oda. Dediğim gibi ev çok güzel, ev çok temiz. Bana göre yaşanabilir. Hatta yatak odasına özel bir televizyon daha var. Yani bu çok büyük bir nasıl söyleyeyim farklılık diyebilirim. 23 yaşında bir genç hanımın odasına giriyoruz. Odası objelerle süslenmiş, dekore edilmiş. Bir gerçek var ki bir kadının odasına girdiğinizi hemen anlayabilirsiniz. Bir sürü ayakkabıları var ama bakıldığında gerçekten güzel bir oda. Gene müzikle ilgili elektronik aletler, saatler, güzel bir oda yani. Burası hakikaten harika bir yer. Sipo ile sohbet ederken yanımda her zaman gülümseyen Goodness var. Kameranın arkasında duruyor, orada duruyor. Şu ağzı hiç kapanmıyor. How old are you, Goodness? It's 42. 42. Yes. Like me. 42 yaşında, benimle aynı yaşta. Bu evde yaşıyor. Ev dediğimiz yer işte burası. Bir tane yatak var. Dolabımız var. Size yazın burayı anlatamam. Çünkü bu tenekelerin şu anda elimi değdirdiğimde bile
çok sıcak. Öğle saatlerinde inanılmaz oluyor. Evet, bu insanlar için müzik gerçekten çok önemli. Müzik seti var. Do you have electricity? Not yet. Because it's not finished yet. Okay. Henüz bitirmediği için elektriği de yok. Johannesburg'a geldiğimden beri birkaç gündür fabrikada kalıyorum. Mustafa benim misafirhanesinde. Çok da keyifliyim, çok da rahatım. Bugünü bekledim çünkü küçük kardeş Muzaffer Johannesburg'da değildi, yurt dışındaydı. Evet. Özelliği de şu, o gerçek bir motorcu. Hem de offroad motoru da var. Hafta sonuna denk getiremedik, offroad yapamadık ama hiç olmazsa bugün çıkıp birazcık Güney Afrika caddelerinde süreceğiz. Bir yerlerde oturacağız, sohbet edeceğiz, kahve içeceğiz. Bakalım Güney Afrika'da motorculuk nasılmış? Hadi gidelim. Evet, gidelim hadi. Johannesburg'da Parkview denilen böyle bir sayfiye bölgesi. Hafta sonu insanlar burada vakit geçiriyorlar. Caddeden de çok sık motorcular geçiyor. Şu ana kadar gördüğüm en çok motorcuyu burada gördüm. Muzaffer burayı bildiği için beni buraya getirdi. Harikasın yani, botun, pantolonun, eldivenin full koruması. Bu çok güzel bir şey. Bu senin disiplinli olduğunu gösteriyor. Evet. Bunlar burada kural mı yoksa bu senin kendi disiplinin mi? Yani aslında ikisi de var. Kural ve disiplin bir arada gidiyor. Ama bir mecburiyet yok. Güney Afrika'da motorcu arkadaşlıkları nasıl? Mesela benim bildiğim motorcular genellikle insanların kariyerleriyle ilgilenmezler. Buradaki motorculuk arkadaşlığı, yani gruplar var mı, böyle şeyler? Nasıl bir hayat var? Muhakkak burada ufak gruplar da var, büyük gruplar da var, kulüpler var bu motosiklet üzerine. İşin güzel tarafı trafikte motosiklet kanunu değil de motosiklete bir saygı var. Kuralları var. Kuralları Yazılı var. olmayan Yazılı kurallar. olmayan kuralları var ve motosiklete Güney Afrika'da şöyle diyebilirim, çok saygılılar. Motorcular baktığın zaman sabahın 5'inde 6'sında hemen hemen herkes yola çıkıyor pazar Yola günü. gidiyor. Yani güneş günü ağarırken yolda herkes. Zaten beni de çok ilgimi çeken de o oldu zaten. Bir konulardan bir tanesi. Herkes bir şey. Tabii stresli bir işin var. Evet. Peki birazcık da böyle aile hayatına gelelim. Çocuğun var mı? Evet, 4 tane çocuğum var şu anda. Allah bağışlasın. Allah razı olsun, sağ olun. En küçüğü, en büyük kız, erkek? Yani en küçüğü şu anda 5 aylık. 5 aylık. Ne güzel. En Daha büyüğü yeni. de 14 yaşında. 14 yaşında. Oğlum Furkan, o da ilk offroad motorunu almıştım. 7 yaşındaydı galiba, 8 yaşında. Tüm kıyafetlerini giydirdim. O da zaten bisiklet sürmesini bilmiyor da motosiklete alıştırmak istedim. Bir babanın oğluyla ortak hobisi olması nasıl bir şey? Çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu. Aynı duyguyu paylaşıyorsunuz, aynı heyecan. paylaşıyorsun, evet. Benim için bugünün en güzel zamanlarından bir tanesiydi. Muzaffer Sesli'ye hem bana zaman ayırdığı için, hem böyle güzel bir yere getirdiği için ve güzel sohbeti için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Ülkenin en büyük şehri Johannesburg'dan ayrılıp Cape Town'a doğru yoluma devam ettim. Erken saatten beri yoldayım. Ama otoban, yani hep otoban, çok sıkıcı. Bir de acayip bir rüzgar var. Volkan'ın bir lafı var. Sanki tankın üzerine, deponun üzerine biri oturmuş da beni tokatlıyormuş gibi. Sürekli bir rüzgar tokadı yiyorum. Yani serseme döndüm hakikaten. 400-500 kilometre yol geldim. Benzincide durdum. Bir benzin aldım. İşte bir şeyler atıştıracağım. Sonra Cape Town'a doğru devam edeceğim. Oraya bugün varamam ama herhalde yol üstünde kalacak bir yer bulurum. Bakalım, göreceğiz.
Sıkıcı ama düzenli otoyolun hemen kenarında kendime kalacak bir kamp yeri bulup geceyi geçirdim. Dün gece birazcık da benim ihmalkarlığımdan, biraz da burayı bilmememden dolayı aslında çok da güzel bir gece geçirmedim. Dün güneşli havaya aldandım. Çadırımın 2. katını kurmadım. Fakat gece yarısı hakikaten titreyerek uyandım. O soğukta da böyle kalk tekrar çadırın üstünü kapat falan, onlarla da uğraşamadım. Neyse ki yanımda başka şeylerim, yedek kıyafetlerim vardı, onları giydim falan. Ama böyle çok da keyifli bir gece geçirmedim. Sabah olmadan uyandım zaten. Doğru dürüst uyuduğumu söyleyemem. Erindim yani, o soğukta dışarı çıkıp titrerken yapmayı istemedi canım. Şimdi buradan Cape Town'a doğru yola çıkacağım. Eğer gezme keyfim olursa ileride bir sapak var. Oradan Ümitburnu'na doğru döneceğim. Ümitburnu'nu göreceğim ki artık bu kıtanın en güney noktası. Ya da olmazsa Cape Town'a gideceğim. Kendime bir kalacak yer ayarlayacağım. Bugün böyle dinleneceğim, birazcık miskinlik yapacağım. Ondan sonra da Cape Town'u gezmeye başlayacağım. Kampımı topladıktan sonra yoluma devam edip kara kıtanın en güneybatı şehri Cape Town'a vardım. Güney Afrika'ya Swaziland'dan Lomaşa sınır kapısından girdikten sonra önce başkent Pretoria, oradan da Johannesburg'a, halkın tabiriyle Joburg'a kadar geldim. Bu iki şehirde de birazcık adaptasyon sorunu yaşadım diyebilirim. Çünkü şu ana kadar gelmiş olduğum coğrafyadaki şehirlerden tamamen farklı yerler buraları. Caddeleri, binaları, trafik ışıkları, trafiğiyle modernize olmuş iki tane şehir. Artık buradan çıkıp ülkenin en tanınmış şehri Cape Town'a doğru gitmenin vakti geldi. Ama bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Afrika'nın rengi önümüzdeki hafta Cape Town'dan devam edecek.